Takvim yaprakları 1914 yılının Aralık ayını gösteriyordu. Cihan Harbi'nin acımasız rüzgarı kadim coğrafyamızda da esiyordu. Osmanlı İmparatorluğu varoluş mücadelesi verirken Doğu cephesinde yeni bir umut yeşertilmek isteniyordu. Kars'ı ve Ardahan'ı Rus işgalinden kurtarmak. İşte bu ideal uğruna binlerce vatan evladı Sarıkamış'ın o amansız soğuğuna doğru hüzünlü bir yolculuğa çıktı. Bu video o yolculuğun acı dolu hikayesidir. Harekatın mimarı Harbiye Nazırı Enver Paşa'ydı. Stratejik hedef Kafkas cephesinde Rus ordusunu kuşatmak ve bölgedeki dengeyi Osmanlı lehine çevirmekti. Ancak planın idealizmi coğrafyanın ve koşulların acımasızlığıyla çarpışacaktı. Sarıkamış Harekatı, Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın büyük bir vizyonuyla hayata geçirildi. Amaç, hızlı bir manevrayla Rus Kafkas ordusunu Sarıkamış bölgesinde kuşatarak stratejik bir zafer elde etmekti. Plan, Osmanlı ordusunun hızına ve beklenmedik bir anda yapılacak taarruza dayanıyordu. Ancak harekatın planlama aşamasında bazı kritik eleştiriler de mevcuttu. Coğrafi koşullar, kış mevsiminin zorlukları ve ordunun lojistik altyapısının yetersizliği gibi faktörler göz ardı edilmiş olabilirdi. Bazı askeri uzmanlar bu kadar riskli bir harekat yerine daha temkinli bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini savunuyorlardı. Plan 3. Ordu'nun Allahu Ekber dağlarını aşarak güneyden Sarıkamış'a doğru ilerlemesini ve Rus hatlarının gerisine sarkmasını öngörüyordu. Ancak bu zorlu dağ geçidi kışın en çetin koşullarına sahipti. Askerlerin bu araziyi yetersiz teçhizatla ne kadar sürede geçebileceği önemli bir soru işaretiydi. Eleştirilerde ordunun mevcudu, ikmal hatlarının uzunluğu ve hava koşullarının bu denli hızlı bir harekat için uygun olmadığı sıkça dile getiriliyordu. Ancak Enver Paşa'nın kararlılığı ve harekatın hızlı bir zafer getireceği inancı bu endişelerin önüne geçmiş gibi görünüyordu. Hayalleri yarım kalmış, çoğu henüz bıyığı terlememiş binlerce Mehmetçik, onları yola çıkaran vatan toprağına duydukları derin sevgi ve bağlılıktı. Ancak onları bekleyen cephe, hayallerindeki gibi şanlı bir mücadele alanı değil, doğanın acımasızlığıyla örülmüş bir sınavdı. Üzerlerindeki ince yazlık üniformalar, ayaklarındaki çoğu yırtık çarıklar, Sarıkamış'ın dondurucu ayazına karşı ne kadar çaresizdi. Günlerce süren yorucu yürüyüşler, açlık, susuzluk ve bitkinlik, daha düşmanla karşılaşmadan askerlerin bedenlerini ve ruhlarını yıpratıyordu. Erzak ve mühimmat yetersizliği, bu zorlu yolculuğu adeta bir çileye dönüştürmüştü. Sarıkamış'ın o meşhur dondurucu soğuğu, hava adeta kemikleri donduruyordu. Kar fırtınaları her yeri bembeyaz bir kefen gibi örtüyor, yolları belirsizleştiriyor, yön duygusunu tamamen ortadan kaldırıyordu. Aç ve bitkin düşen askerler için soğuk artık en büyük düşmandı. Ayakları çıplak kara basan, üzerlerinde tiril tiril elbiselerle titreyen binlerce Mehmetçik, vücutları yavaş yavaş hissizleşiyordu. Önce parmak uçlarında başlayan uyuşma zamanla tüm bedeni sarıyordu. Bilinçleri bulanıklaşıyor, hayaller ve gerçek birbirine karışıyordu. Beyaz ölüm sessiz ve derinden ilerliyordu. Her geçen gün, her geçen saat kayıplar artıyordu. Donmuş bedenler, Sarıkamış'ın beyaz örtüsü üzerinde vatan uğruna verilen canların sessiz nişaneleri gibiydi. Komuta kademesinin stratejik hataları, yanlış arazi seçimleri ve lojistik sisteminin çöküşü, bu acı tabloyu daha da derinleştiriyordu. Mehmetçik, hem Rus ordusuyla hem de doğanın amansız gücüyle çaresizce mücadele etmek zorunda kalmıştı. Birlikler birbirlerinden kopmuş, yollarını kaybetmişlerdi. Yanlış emirler ve iletişim eksikliği kaos ortamını artırıyordu. O soğuk dağlarda binlerce Mehmetçik yalnızdı, çaresizdi ve umutsuzdu. Ancak tüm bu karanlık tablonun içinde insanlığın en güzel erdemlerinden biri de kendini gösteriyordu. Fedakarlık, açlığa, soğuğa ve umutsuzluğa rağmen son nefeslerine kadar direnen kahramanlar vardı. Yoldaşlarını bırakmamak için çabalayan, onlara moral vermeye çalışan, kendi canını hiçe sayan nice Mehmetçik, kimi zaman bir yudum suyu arkadaşıyla paylaşan, kimi zaman üzerindeki tek battaniyeyi yoldaşına veren, işte Sarıkamış sadece bir kayıp değil, aynı zamanda Mehmetçiğin sarsılmaz vatan sevgisinin ve birbirine olan bağlılığının da destanıydı.
Sarıkamış Harekatı, askeri açıdan Osmanlı İmparatorluğu için büyük bir yenilgiyle sonuçlandı. On binlerce Mehmetçik, o soğuk dağlarda vatan toprağına canını feda etti. Bu acı olay, tarihimize kara bir leke olarak yazıldı belki. Ama aynı zamanda Mehmetçiğin sarsılmaz inancının ve fedakarlığının da unutulmaz bir örneği olarak hafızalarımıza kazındı. Sarıkamış sadece kaybedilen bir savaş değil, aynı zamanda bir milletin evlatlarının vatan uğruna gözlerini kırpmadan ölüme yürüyüşünün de sembolüdür. O soğuk topraklarda yatan her bir can, bu vatanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatır bizlere. Bugün Sarıkamış'ın o beyaz örtüsü altında yatan tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Onların fedakarlığı, bu topraklar üzerinde özgürce nefes alabilmemizin en büyük teminatıdır. Onların anıları, kalplerimizde daima yaşayacak, asla unutulmayacaklar. Sarıkamış, sadece bir coğrafi isim değil, aynı zamanda bir milletin kalbinde derin bir yara, bir fedakarlık destanıdır. O soğuk dağlarda yitirdiğimiz binlerce can, aslında bu toprakların ne kadar kıymetli olduğunun da bir göstergesidir. Onlar, Anadolu'nun dört bir yanından gelmişlerdi. Farklı şehirlerin, farklı köylerin evlatları, ama hepsinin ortak bir ideali vardı, vatanı korumak. O çetin kış şartlarında, imkansızlıklar içinde can verirken, aslında bugünkü özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini de kendi kanlarıyla suluyorlardı. Cumhuriyetimiz, işte bu fedakarlıkların, bu ödenen ağır bedellerin üzerine inşa edildi. Sarıkamış'ta yitirdiğimiz o gencecik fidanların emaneti, bugün bizim omuzlarımızdadır. Onların kahramanlığı, bizlere bu vatanın ne kadar değerli olduğunu, bağımsızlığımızın nedenli kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatır. Sarıkamış'ın soğuk ve hüzünlü hikayesi, aslında bir yok oluş değil, bir dirilişin de habercisidir. O kahramanların canları pahasına savunduğu bu topraklar, bugün bizlerin vatanıdır. Onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğilirken, emanetlerine sahip çıkmanın, Cumhuriyetimizi daima yaşatmanın en büyük görevimiz olduğunu asla unutmamalıyız. Sarıkamış'ta donarak şehit olan Mehmetçiklerimiz ve bu topraklar uğruna canını feda eden tüm şehitlerimiz, ruhlarınız şad olsun. Onların ödediği bedeller asla unutulmayacak.